Evet arkadaşlar merhaba. Özellikle yazılım güvenliğinin kalbinde yer alan iki tane kavramdan bahsedeceğim burada. Birincisi kimlik doğrulama yani authentication, ikincisi de yetkilendirme yani authorization. Özellikle bir sistemi korumanın ilk adımı kimin o sisteme eriştiğini doğru belirlemekten geçiyor. Ve burada kimlik doğrulama noktası bizim için özellikle kullanıcının gerçekten kim olduğunu kanıtlama süreci. Yetkilendirme ise erişim sağlayan kullanıcının nelere dokunabileceği, nelerde yetkisi olduğuyla alakalı. Yani okuma, yazma, çalıştırma, değiştirme, güncelleme gibi farklı yetki fonksiyonlarını rol bazlı bir şekilde atayabiliriz. Bunları da yetkilendirme süreciyle yönetmemiz lazım. Benim buradaki özellikle hedefim sizlere parola saklama yöntemlerini, token güvenliğini, session oturum yönetimini, OAuth 2.0, OpenID Connect gibi, Single Sign-On gibi pratikleri de bahsediyor olmak olacak. Şimdi özellikle güvenli oturum yönetimiyle başlayalım. Şimdi kimlik doğrulama tamamlandıktan sonra yani otantike olduktan sonra sisteme orada bir oturum oluşuyor. İşte o oturum sistem tarafından bizi tanımladığı unsur Session ID kimliğidir arkadaşlar. Yani benim oturumumu Session ID ile takip eder sistem. Ve dolayısıyla bu Session ID'yi güvenli biçimde saklamazsak, yani sistem saklamazsa saldırgan bunu çalabilir, ele geçirebilir, bir şekilde sizin yerinize sistem üstünde işlemler yapabilir. Dolayısıyla cookie'leri güvenli yönetmek gerekiyor. Cookie, çerez dediğimiz, Türkçe'de çerez dediğimiz aslında benim kimlik bilgilerimde takip etmeye yarayan, beni tanımlayan küçük parça bilgilerdir arkadaşlar. Ve burada özellikle 3 temel bayrak bilgisinden bahsedeceğim. Şimdi HTTP only. Bu bir flag. Bu fileyi açmamız gerekiyor. Yani ben bu fileyi açarak özellikle ilgili cookie'nin sadece bakın cookie'ye sadece web sunucusunun erişebilmesini sağlıyoruz. Yani biz browser'da işte Chrome, Mozilla, Opera ve diğerleri Safari gibi bütün browser'lar JavaScript, HTML gibi, CSS gibi değil mi? Kod parçacıklarını çok rahat çalıştırabilir. İstemci taraflı kod parçacıklarını çalıştırabilir. Yani JavaScript istemci tarafı bir kod değil mi? Dolayısıyla JavaScript yani saldırganın üretmiş olduğu JavaScript'ler birçok web sayfalarına gömülü JavaScript'ler veya bize göndermiş olduğu bir mail üstündeki bir linke tıklayarak o JavaScript'i aktive ettiğimizde bu JavaScript kod HTTP only flag'inden dolayı buradaki cookie'yi okuyamaz. Dolayısıyla HTTP only XSS ataklarına yani cross-site scripting ataklarına karşı koruma sağlar diyoruz. Diğer önemli flag bayrak secure bayrağı arkadaşlar. Adı üstünde güvenli. Yani cookie'nin sadece HTTPS yani secure kanal üstünden gönderilmesini zorunlu kılıyor. Yani ağ trafiğini dinleyen bir saldırgan bu cookie'yi ele geçiremiyor. Dolayısıyla Session ID açığa çıkmıyor diyoruz. Diğer bir konu ise same site arkadaşlar. Bu flag de çok önemli. Özellikle cross-site request forgery dediğimiz saldırılara karşı ek bir koruma sağlıyor. Nedir bu? Özellikle same site'ı açtığımızda bu flag ilgili cookie'nin farklı sitelerden gelen isteklerde gönderilmesini kısıtlar. Yani özellikle reklam siteleri veya başka sitelerde, analitik sitelere bu cookie'nin gönderilmesini kısıtlar arkadaşlar. Bu da çok önemli bir konudur. Diğer bir konu arkadaşlar oturumun açık kalması. Oturum ne kadar çok açıksa tehdit düzeyi o kadar artıyor. İşte bunu yönetmek için özellikle oturum süreci politikalarını belirlemek gerekiyor. Idle ve absolute timeout dediğimiz. Şimdi idle timeout örnek verelim 15 dakika 20 dakika işte absolute timeout yaklaşık işte 8 saat olsun 10 saat olsun bu politikayı bizim önceden belirliyor olmamız lazım. Idle yani boş yani ne demek bu? Hareketsiz süre. Yani herhangi bir işlem yapmazsa 15 dakika boyunca oturun yani session
sonlansın. Absolute ise bakın oturum aktif bile olsa toplam bir süre verebilirsiniz. Yani 8 saati geçmesin. Yani uzun süre açık kalan oturumu biz istemiyoruz. Çünkü tehdit düzeyi artıyor. Oturumun ele geçirme ihtimali artıyor arkadaşlar. Diğer bir konu bakın yenilenen session ID. Şimdi ben kullanıcı olarak username ve password ve artı ikinci faktör authentication veya MFA gibi fonksiyonlarla sisteme otantike olduğumda bir session ID'm oluşuyor değil mi? Şimdi biz özellikle bakın yeniden bir kimlik doğrulama yaptığımda bu session ID'nin yenilenmesini istiyoruz. İşte bu session fixation koruması. Yani eski kimliği geçersiz hale getiriyor. Yeni bir session ID ile devam ediyor. Çünkü session fixation atağında saldırgan bir önceki session ID'yi uzun soluklu kullanabilir. Yani saldırganın önceden belirlediği bir oturum kimliğini, ele geçirdiği oturum kimliğini kullanıcıya zorla kullandırdığı bir saldırı yöntemi bu. Diğer bir konu ise Secure Flame'de de bahsettik. HTTPS sorumluluğu. Yani tüm bu işlemler, oturum yönetimindeki tüm bu işlemler kimlik bilgilerinin ağda açığa çıkmaması adına secure yani HTTPS üstünden olması gerekti ve cookie korumasında ikinci satırda özellikle 3 tane flag konusunda anlattım.